YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine yöresel bir lezzetle geldim. Kayseri mutfağından dolas tatlısı yapacağız. Bu tatlıda hiç şeker kullanmayacağız. Yapımı çok basit, her evde bulunan malzemelerle. Kışın bu soğuk günlerinde çocuklarınız için de besleyici, enerji veren güzel bir lezzet. Bu nefis tatlıyı nasıl yapmışım? Dilerseniz buyurun hep beraber yapımını görelim. Tarifimde bu görmüş olduğunuz malzemeler var. 1 çay bardağı üzüm pekmezi, 1 çay bardağı buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Öncelikle 1 çay bardağı nişastayı, 1 çay bardağı üzüm pekmezini uygun bir tencerenin içine aldım. Üzerine aynı bardağın ölçüleriyle 3 çay bardağı su ekledim. Öncesinde ocağa almadan önce güzelce karıştırıyorum. Soğuk haldeyken karıştıralım ki nişasta içinde topak topak olmasın. Daha sonra ocağın orta gözüne alalım. Devamlı karıştırarak pişirmeye başlayalım. Zaten kısa süre içinde kıvamını bulacaktır. 2 yemek kaşığı tereyağı kullanıyorum tarifimde. Uygun bir tavanın içine alıyorum tereyağını. Tereyağını da ocağa bıraktım. Kısık ateşte erimeye bıraktım. Gördüğünüz gibi hemen kıvamını buldu. Göz göz atmaya başlayacaktır birazdan. Evet, göz göz atmaya başladıktan sonra 3 dakika kadar daha güzelce pişirmeye devam edelim karıştırarak. Evet, kıvamını buldu. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Tereyağını da güzelce eritelim. Dilediğiniz miktarda ceviz kullanabilirsiniz. Cevizleri iri olarak kullanıyorum. Evet, şöyle çok az cevizleri çevirelim içinde. Cevizler güzelce dağlandı. Artık ocağın altını kapatalım. Tereyağı çabuk yanar. Şimdi istediğiniz bir sunum tabağına alabilirsiniz. Tatlı kriziniz geldiğinde hemen çabucak yapabileceğiniz, gerçekten hem kolay hem de lezzetine bayılacaksınız. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Kaşığın altını hafif yağladıktan sonra biraz açtım. Tereyağlı cevizi içine döktüm. Zaten tereyağıyla pekmezin buluşmasından nefis bir tat ortaya çıkıyor. İkisi birbirine çok yakışıyor gerçekten, tereyağıyla pekmez. Her tarafını yağıyla buyuluyorum. Bu şekilde sıcak sıcak tüketmenizi öneririm. Soğuk da yenir ama sıcakken çok daha lezzetli bir tat oluyor. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini aktif hale getirirseniz tariflerimden anında haberdar olursunuz. Sofraya gelir gelmez bitti. Gerçekten çok beğenildi. Tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.